Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere üst göz kapağı dolgusu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Üst göz kapağı dolgusu çok sık yaptığımız işlemlerden bir tanesi ve bu konuyla ilgili hala çok fazla soru geliyor. O yüzden de yeni bir video çekmemiz gerektiğine karar verdim. Böyle pencere önünde eskiden çekilmiş bir videomuz vardı. Her gelen hastam diyordu ki hocam pencere önündeki videonuzu izledim, hemen geldim. Çok aydınlatıcı, fakat bir şekilde o video herhalde gerilerde kaldı ki yeniden aynı sorular gelmeye başladı. Şöyle, üst göz kapağındaki çukurluklar kişiyi olduğundan her zaman yaşlı gösteriyor ve hatta göz altındaki çukurluktan bile daha yaşlı gösterebiliyor. O yüzden de üst göz kapağı dolgusu ya da yağ enjeksiyonu, onu daha sonra anlatacağım, yapıyoruz. Üst göz kapağı dolgusunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle üst göz kapağını uyuşturuyoruz. Bir lokal anestezik ile mutlaka uyuşturuyoruz. Uyuşturmanın asıl sebebi aslında ağrı duymamanız değil. Birincisi, içinde adrenalin olan bir solüsyon enjekte ettiğimiz için damarlar büzüşüyor ve biz işlem için girdiğimiz zaman o damarlara çarpma ve kanama yapma olasılığımız düşüyor. Dolayısıyla herhangi bir komplikasyona sebep olma olasılığımız da düşüyor. Bu komplikasyonlar nedir? Kanama olabilir, morarma olabilir. Eğer ana damarlara denk gelirse, yani buradan çıkan çok majör bir damarımız var. Oradan çıkan damara veyahut da gene aşağıdan angüler arter dediğimiz damarın devamı var. Bir şekilde o damarlardan birine çarparsa ve damarın içerisine dolguyu kaçırırsak gerçekten kör olma riskiniz bile var. O yüzden hastalara ben lütfen bu işi ciddiye alın, hafife almayın. Basit bir işlem değildir, herkesin uygulayabileceği bir işlem değildir diye öncelikle uyarıyorum. Çok uzun yıllardır yapıyorum. Şimdiye kadar başıma bir sıkıntı gelmedi. Onun dışında olabilecek komplikasyonları da anlatayım. Bir şekilde bu yaptığımız hyaluronik asit, evet vücutla uyumlu bir şey, fakat dolguları kalıcı hale getirmek için dolgu molekülleri arasında çapraz bağlar kullanılıyor ve o çapraz bağlara karşı bazen vücut reaksiyon gösterebiliyor. Yani hyaluronik asiti yabancı madde olarak algılamıyor ama o çapraz bağ diyor ki bu bana ait değil. O zaman da üst göz kapağında şişlikler, kitle görüntüsü olabiliyor. Bu da ama gerçekten çok uzun yıllardır yaptığım için söylüyorum, 2-3 hastayı geçmez. Öyle bir durum olursa ne yapıyoruz? Hyaluronidaz denen bir enzimle eritiyoruz. %90-95'te bunun hepsi eriyor. Şimdi işlemi nasıl yaptığıma yeniden geri döneyim. Şöyle, lokal anesteziyi yaptıktan sonra minik bir delik açıyorum. Arkasından zaten hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O bölge uyuşmuş oluyor. Çok ince olmayan bir kanülle, yani size göre ince, bize göre orta kalınlıkta bir kanül ile o delikten giriyoruz. Ve dolguyu vermemiz gereken tabakaya yavaş yavaş o dolguyu enjekte ediyoruz. Aynı şekilde diğer göze de aynı işlemi uyguluyoruz. Ufak masaj işlemleriyle dolguyu oturtuyoruz. Genellikle ilk seansta tamamen düzgün, güzel görünen bir göz kapağı olabiliyor. Bazen böyle 0,1 cc kadar ayırabiliyoruz rötuş gerekirse diye, ama son yıllarda neredeyse hiç dolgu ayırmıyorum. Çünkü rötuşa da çok ihtiyaç olmuyor. Dolgunuz oturduktan sonra bir ay sonra sizi çağırıyorum. Çünkü bir aydan önce tamamen sizin kendi göz kapağınız gibi görünmeyeceğini düşünüyorum. Bir ay sonra yeniden geliyorsunuz. Eğer ihtiyaç varsa o zaman ikinci bir tüp dolgu yapılabilir, ama 2 tüp dolgu yaptığım hastaların sayısı öyle çok da fazla değil. Tek tüple oldukça iyi sonuç alıyoruz. Kullandığım dolgu maddesi orijinal ışık dolgusudur. Yani piyasada kendi ışık dolgusu olarak lanse eden oldukça kaliteli Teosyal Redensity 2 kullanıyorum. Bunun dışında başka bir dolgu kullanmıyorum üst göz kapağı için. Çünkü sonuçlarından memnunum. Biraz sert bir dolgu ama oldukça kaliteli bir dolgu. Kalıcılığı da fena değil. Ortalama 1-1,5 sene kadar üst göz kapağınızdaki dolgu kalabiliyor erimeden. Hastalar soruyorlar, üst göz kapağı dolgusundan sonra benim günlük hayatım kesintiye uğrayacak mı? Bir morluk olur mu? Şişlik olur mu? Ödem olur mu? Vallahi şöyle söyleyeyim, %95 tek bir morluk bile olmuyor. Sadece bu giriş yerinde kanülün minik bir delik oluyor. Hafif böyle zorlandığı için de orada hafif bir kızarıklık olabiliyor nadiren.
Morluk olan hastalarımızın sayısı 2'yi 3'ü geçmez. Bu aldığımız önlemler ve hakikaten çok nazik çalıştığımız için başımıza böyle bir şey gelmiyor. Ama tabii ki yani ertesi gün nikahınız varsa böyle bir şey yapamazsınız. Eğer bir davete vesaireye katılmayı planlıyorsanız eğer, gene de bir hafta 10 günlük bir ara bırakmanızı öneririm. Çünkü bir şekilde dolgu reaksiyonu görme olasılığımız var. Evet, morluk olmayabilir, şişlik olmayabilir ama dolgunun kendisi bir reaksiyona sebep olabilir. Küçük bir olasılık da olsa. O yüzden hani 10 gün içinde büyük bir organizasyona katılma olasılığımız olmazsa iyi olur. Çünkü herhangi bir sıkıntı olduğunda da ben hemen gelin eritelim demiyorum. Önce bekleyelim, belki ödemdir, kendi kendine de geçer. Biraz daha bekleyelim diyorum. Eğer 10 günde geçmediyse o zaman bir müdahalede bulunuyorum. Hatta bazen 1 ay bile bekleyebiliyorum. Genellikle %90 hastaların günlük hayatını aksatan bir durum olmuyor. Hasta işlemini yaptırıyor, ertesi günde makyajını yapıp işine gidebiliyor. Bu işlem oldukça ince çalışılması gereken bir işlem olduğu için ve mutlaka çok yapan biri tarafından yapılması gerektiği için lütfen araştırmadan gitmeyin. Ve işlemin risklerini bilerek işlem yaptırın. Evet, bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz kliniğimizi arayabilirsiniz. Ayrıca bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.